Yani kadın anne olamadığı için kendini yetersiz hissedebiliyor ve bir an evvel anne olmalıyım ki el alem arkamdan konuşmasın diyerek kaybettiğini düşündüğü o sözde saygıyı geri kazanmaya çalışıyor. Evet, çok istedik, bedenimiz de tepki verdi ve yalancı gebelik yaşadık. Peki bunun tedavisi nasıl oluyor sorusuna bir bakalım isterseniz. Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok şaşıracağınız bir konuyla karşınızdayım. Şimdi bir hayal edin. Bütün gebelik belirtilerini yaşıyorsunuz. Hatta karnınız bile büyümeye başlıyor ama hamile değilsiniz. Nedir bu? Şizofreni hastalığı mı diye soranlarınız bile olabilir. Hayır, şizofreni değil. Bu durumun adı yalancı gebelik. Bugünkü videomuzda yalancı gebelik nedir? Yalancı hamileliğin belirtileri nelerdir? Bu durumun herhangi bir tedavisi var mı? Hangi testler ile anlaşılır ve en önemlisi sizlerde görülebilir mi? Tüm bu soruların cevabını arayacağız. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerden daha fazla ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Her birimiz hem biyolojik hem de ruhsal varlıklarız. Her ikisinin iç içe olduğu bir vücutta bunları birbirinden ayıramayız. Annelik manevi anlamda bir kadının içinde olan bir durumdur. Anne olmayı çok isteyen anne ruhunun biyolojik bedeni de bir şekilde buna ayak uydurmaya çalışabilir. Ve biz buna yalancı gebelik diyoruz. Kadın hamile olmamasına rağmen bedeninde sanki gebelik yaşıyormuşçasına belirtiler görünmeye başlar. Mesela göğüsleri ve karnı büyümeye başlayabilir. Günümüz imkanlarında artık çok erken vakitlerde gebeliğin normal olup olmadığı tespit edilebiliyor. Ama geçmiş zamanlarda onca hafta kendini hamile zanneden kadınların aslında psikolojik olarak bu duruma inandıkları ve bedenlerinin de bu inanışa ayak uydurduğu bir hastalık olan yalancı gebelik yaşadığı çok geç fark ediliyordu. İlk defa bu durumu duyduysanız kulağınıza çok garip gelmiş olabilir ama bu gerçek. Filmlerdeki klişe repliklerden biri de mide bulantısı yaşıyorsan hamilesin şeklinde değil miydi? İşte bu düz mantık dönemi günümüz teknolojisiyle yok oldu diyebiliriz. Hamile olduğunu düşünen kadın adet gününün gelmesini beklemeden kan testi yaptırarak gebelik durumunu öğrenebiliyor. Tabii kanda gebelik olması gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam edip etmeyeceğini söylemez. Çünkü boş gebelik, kimyasal gebelik gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu durumlarla alakalı detaylı eğitim videolarını açıklama kısmında paylaştım. O videoları da izleyebilirsiniz. Hani az önce hem biyolojik hem de ruhsal varlıklar olduğumuzu söylemiştim ya, yalancı gebelik gösteriyor ki ruhsal, manevi tarafımız daha ağır basıyor. Düşünce gücüne itaat eden bir beden ortaya çıkıyor. Hamile kalmayı çok isteyen ve gebe kaldığına inanan bir kadının adetleri bitebiliyor, karnı büyüyebiliyor, şiddetli bağırsak hareketlerini bebeğim hareket etti diye algılayabiliyor. Bunların hepsi düşünce ve inançla oluyor. Bakar mısınız hayatımızda düşünce ve inançların gücüne? Bu durum hem tıp hem de psikoloji alanını ilgilendirdiği için bu konu üzerinde farklı bakış açılarıyla çeşitli araştırmalar yapılıyor ve sonuç gösteriyor ki yalancı gebelik yaşayan kadınların geçmiş hasta öyküsünde genellikle bir travmayla karşılaşabiliyor. Mesela uzun yıllar çocuk hasreti çeken, anne olmayı isteyen bir kadın profili veya düşük ve ölü doğum gibi sebeplerle yavrusunu kaybeden kadın profili veya tam tersi tecavüz, cinsel istismar gibi durumlarla karşılaşmış ve gebe kalmaktan çok korkan kadın profili de bu durumu yaşayanlar arasında çoğunlukta. Bu tip durumla karşılaşan bir kadın gebe olduğunu iddia etmeye devam edebilir. Bu tür durumlarda kadının başka bir psikolojik rahatsızlığı da olabilir. O yüzden profesyonel destek alması gerekebilir. Ayrıca yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Toplum içinde bir kadından anne olmasına dair beklenti arttıkça bu tür olaylarla daha çok karşılaşılabiliyor. Yani kadın anne olamadığı için kendini yetersiz hissedebiliyor ve bir an evvel anne olmalıyım ki el alem arkamdan konuşmasın diyerek kaybettiğini düşündüğü o sözde saygıyı geri kazanmaya çalışıyor. Ve hop, elimizde nur topu gibi bir yalancı gebelik. Günümüzde kadına karşı olan bu yanlış bakış açısı azaldıkça yalancı gebelik vakalarının da sayısı azalmaya devam ediyor. Şimdi sıra yalancı gebelik belirtilerinde. Aslında gebeliğin ilk dönemlerinde yaşanılan her şey yalancısında da bir şekilde hissedilebiliyor. Hatta bu yüzden doktor dahi anneyi hamile zannedebiliyor ilk etapta. Yalancı hamilelik durumunun rastlandığı kadınlarda ruhun bedene şekil vermesi gibi bir durumdan söz edilir. Psikolojik açıdan hamile olmayı çok isteyen ancak rahme alınmış olan, tüpleri bağlanmış olan veya bu durumlara benzer sebepler nedeniyle herhangi bir şekilde hamile olamayan
olmayan kadınlarda bile kendilerinin hamile kaldıklarını düşünerek sık sık doktora başvurabildikleri görülebiliyor. Ama yalancı gebelik psikolojik bir beden şekillenmesinden başka bir şey değildir. Adet görmeme, şişen karın, bulantı ve kusma, bebeğin hareketlerinin hissedilmesi durumu, kilo alma gibi normal gebelikte yaşanan semptomların birebir aynısı yaşanabilir. Hatta büyüyen göğüsler bile olabilir. Durum o kadar ileri gider ki meme uçları aynı süt üretecekmiş gibi değişebilir. Yalancı hamilelik vakaları genellikle 1-2 ay civarında sürer fakat bazı kadınlarda bu durum 9 ay bile sürebiliyor. Evet, çok istedik, bedenimiz de tepki verdi ve yalancı gebelik yaşadık. Peki bunun tedavisi nasıl oluyor sorusuna bir bakalım isterseniz. Yalancı hamilelik yaşayan kadınların tedavisinde bir psikiyatrist ile bir jinekolog doktor işbirliği yapar. İlk etapta jinekolog doktor kadının yaşadığının bir yalancı gebelik olduğunu açıklar ve ardından bu durumun neden yaşandığının köklerine gidebilmek için psikiyatrist ile görüşmeler sağlanır. Bu psikoterapi seanslarında yalancı hamileliğin psikolojik sebepleri incelenir ve yalancı hamileliğin meydana gelmesine neden olan sebepler bulunup ortadan kaldırılmaya yönelik psikolojik çalışmalar yapılır. Gördüğünüz gibi bu durumun ortaya çıkmasının sebebi psikolojik olduğu gibi tedavisi de psikoloji üzerine. Son iki sorumuzun ilkiyle devam edelim. Yalancı hamilelik hangi testleriyle anlaşılır? Yalancı hamilelik durumunu en kolay ve hızlı bir şekilde belirleyen yöntem elbette ki ultrasondur. Doktor hamile olduğunu düşünen anne adayını her zamanki gibi ultrason muayenesine alır. Ultrason esnasında rahimde bebeğe ve kalp atışlarına rastlanmadığı için yalancı hamilelik durumu ortaya çıkar. Son olarak yalancı gebelik neden olur sorusunun cevabını verelim. Açıkçası biyolojik hiçbir açıklaması yok. Bazıları bu durumu yaşayan kişilere şizofren olduğu gibi aptal saçması sözler bile söyleyebiliyor. Çevrenizde böyle insanlarla karşılaşırsanız hemen susturmalısınız ki yalancı gebelik yaşayan hassas bir durumda olan kadınlara daha çok zarar vermesinler. Yalancı hamilelik durumları içerisinde olan kadınlar hamile anne adayı taklidi yapmazlar. Zaten yapamazlar. Onlar da kendilerinin gerçekten hamile olduklarına inanırlar. Yalancı gebelik durumları ortalama olarak 50.000 kadında birkaç defa rastlanan, çok az görülen bir olaydır. Yalancı hamilelik vakaları yalnızca kadınlarda görülmez. Her ne kadar şaşırtıcı olsa da erkeklerde de yalancı hamilelik görülebiliyor. Buna da erkek lohusalığı deniyor. Eşi hamile olan baba adayı kendisini eşiyle fazla özdeşleştirebiliyor. Bu özdeşleşme durumu öyle bir hal alıyor ki hamilelik belirtilerini eşiyle beraber yaşamaya başlıyorlar. Onun da tıpkı eşi gibi midesi bulanıyor, aşeriyor, sırtı ağrıyor ve hatta aynı eşi gibi kendisi de kilo alabiliyor. Bu videoyu izleyen ve kilo olan babalar belki şaşırabilir. Acaba ben de mi diye sorgulayabilirler. Merak etmeyin. Sizinkisi çok yemekten. Küçük bir espriyle eğitim videomuzu da tamamlamış olduk. Gebelik yaşayan tüm anne adaylarının bir olduğu kanalımıza siz de abone olabilir. Bilginize bilgi katıp bu heyecan dolu yolculuğu güçlü bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Açıklama kısmında size fayda sağlayacak videoları paylaştım. Mutlaka onları da izlemelisiniz. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.